Merhaba oyun severler. Yıllardır birçok oyuncunun beklediği Starfield için ilk oynanış videosu yayınlandı. Hem de öyle 1-2 dakikalık değil. Bildiğin 15 dakikalık birçok detayın paylaşıldığı bir video hazırlandı ve yayınlandı. Bu hafta birçok etkinlik yapıldı ve duyuruldu. En son pazar akşamı yayınlanan Xbox Bethesda'nın sunumunda hem yeni IP'ler hem de beklediğimiz bazı oyunların devam oyunlarını gördük. İlk gün Game Pass'e gelecek bir dünya bağımsız oyunlara şahit olduk. O konuyla alakalı Perşembe günü video yapacağım. Onun için direkt ana konumuz uzay Skyrim'i olan Starfield'a dönmek istiyorum. İlk olarak 2018 yılında Bethesda'nın E3 konferansında duyurulmuştu. Bu arada gösterildi dediğimde çok kısa bir teaser'dı. Onda da oyunun sadece uzay temalı olacağını anladık ve başka hiçbir bilgi alamadık. Aradan koca 4 yıl geçti. Bakın 4 hafta değil, 4 ay değil, tam 4 yıl geçti. Biz oyun hakkında adam akıllı bilgiye daha 2 gün önce ulaşabildik. 4 yıldır bu oyun hakkında Bethesda teaser yayınlamaktan öteye gidemedi. Bu arada 4 yıl diyorum da oyunun yönetmeni Todd Howard bir röportajda Starfield'ın geliştirme süreci Fallout 4 bittikten sonra başladıklarını söyledi. Fallout 4'ün 2015 yılında yayınlandığını göz önüne alırsak vay babanın kemiğine bir ara Starfield'ın 1 Kasım 2022'de çıkacağını söylediler. Gerçi buna kim inandı bilemiyorum ama ben şahsen inanmadığımı söyleyebilirim. Sonrasında çıkış tarihi 2023 ilk çeyreğe ertelendiği duyuruldu. Bana göre o tarih bile erken, böyle bir büyük oyuna göre ve büyük ihtimalle yine ertelenecektir. Süreç normal olarak uzamaya başlayınca Microsoft baktı bu Bethesda'nın bir alt yapacağı yok, bastı parayı komple şirketi satın aldı. İşte bundan sonra bizler de uzay Skyrim olan Starfield hakkında adam akıllı şeyler görebildik. Peki en az 5-6 yıldır geliştirildiğini bildiğimiz oyun neler vardı diyor sırasıyla bakalım. Gayet havalı gözüken bir uzay gemisinin devasa bir gezegene inişiyle videomuz başlıyor. Adının Vesco olduğunu öğrendiğimiz bir robot ile ilk defa gezegene adım atıyoruz. Bu robotun bir keşif robotu olduğunu anlıyoruz. Bizim için tehlikeli gezegenlerde araştırma yapacak. Muhtemelen Fallout 4'deki Dogmeat'a benzer bir şekilde yanımızdaki en iyi arkadaşımız olacak. Lunar Robotics tarafından geliştirilen Vesco, keşif odaklı olsa da yük taşıma, silahlı çatışmalara girme gibi çok daha fonksiyonel bir arkadaşımız olacak gibi. Çünkü oyunda bolca loot olayı olacak gibi. Bunun için yanımızda Vesco gibi birinin olması güzel. Büyük ihtimal bu yükleri ona verebiliyoruzdur. Hayvan gibi robot elbet bir işimize yarayacak. Sonrasında indiğimiz gezegende bir araştırma laboratuvarı buluyoruz. Buraya girdiğimizde oyunun belki de en kötü yanı olan aksiyon mekaniklerini görüyoruz. Oyun hakkında durmadan uzay Skyrim'i dedik ya, işte şu çatışmayı görünce kesin inandım. Evet, bu oyun uzay Skyrim'i. Tamam, oyunun daha çıkmasına çok var. Gösterme değil mi şunu? Hayır, çok daha fazla düzeleceğini de düşünmüyorum ya, neyse. Ama buna çok fazla takılmayacağım. Çünkü oyunun asıl derdi size aksiyon yaşatmak değil. Sonsuz bir keşif hissiyle derin RPG deneyimi sunmak. Gösterdikleri kadarıyla da bunu yapacaklarını görebiliyoruz. Tabii ki şu çatışma mekanikleri de toparlanırsa çok iyi olur ama olmasa da olur diyebileceğim bir olay bu. İlerledikçe bazı ufak tefek bulmaca şifre çözme mekaniklerini görüyoruz. Büyük bir ihtimal bunları kişisel yeteneklerimizi artırdıkça daha rahat çözebiliyor olacağız. Ya dayı sen ne yapıyorsun öyle ya? Tamam takılmayacağım dedim de lan abicim arkadan sana otomatik silahla ateş ediyorum. Sen niye arı sokmuş gibi tepki veriyorsun? Bak bak hallere bak ya. Lan nereye gidiyorsun dayı? Uzaya gitti diyeceğim de zaten uzaydayız. Bu oyunda çok komik şeyler bizi bekliyor şimdiden diyeyim. Operasyon bittikten sonra şehir merkezi olan Atlantis'e dönüyoruz. Kaplama sorunlarını kenara koyarsak büyük ve devasa bir şehir bizi bekliyor. İşte bundan sonra oyunun RPG öğeleri devreye giriyor. 150.000'den fazla diyalog satırına sahip olan Starfield, Skyrim'i bile ikiye katlamayı şimdiden başardı. Oyunun yönetmeni Todd Howard, birini gerçekten bir şeye ikna etmeye çalıştığınız bir konuşma yapacaksınız diyor ve ekliyor. Diyalogdaki yeni sistemlere gelince, kesinlikle sahip olduğumuz en başarılı sistemlerden biri olduğunu düşünüyorum diyerek bu konuda ne kadar iddialı olduğunu çekinmeden söylüyor. Hatta eski hardcore RPG'lerin yaptığı pek çok şeyi eskiden yaptığımız gibi bunları yeni bir şekilde tekrar yapacağını da söylemeyi ihmal etmiyor. Oyunda bilinen bazı koloniler ve gruplar mevcut. Bunlara isterseniz katılabilir, isterseniz ihanet edebilir, isterseniz direkt savaş açabilirsiniz. Region Industries bunlardan biri. Bir megacorp olan bu grup başlangıç gruplarından sadece biri. Ya da Crimson Fleet katılabileceğiniz veya ihanet edebileceğiniz korsan gruplarından biri. Veruğun Hanesi gibi fanatik dini gruplar da var. Kısaca burada yok.
İlerleyen günlerde bu gruplar hakkında çok daha fazla detaya sahip olabiliriz. Oyun içi diyaloglar da haliyle beklediğimizden çok daha uzun olacak. Oyun Skyrim, Fallout 4 ve Fallout 76 gibi oyunların yapımında kullanılan Creation Engine oyun motorunun geliştirilmiş versiyonu ile yapılıyor. Gördüğümüz kadarıyla da bayağı gelişmiş detaylar ve yansımalar var. Çevre tasarımı gayet güzel duruyor. Büyük bir ihtimalle de her bir gezegenin kendine özgü bir atmosferi olacaktır. Yoksa birbirinin aynısı onlarca gezegeni sırf 2-3 dakikalık loot için gezmenin manası yok. Ayrıca Skyrim ve Fallout oyunları gibi Starfield'da hem FPS hem de TPS açısıyla oynanabilecek. Bunun da bilgisini verip diğer RPG unsuru olan karakter özelleştirme ekranına geçelim. Her ne kadar hiçbir oyunun kişiselleştirme ekranında detaylıca karakter geliştirmekle uğraşmayıp rastgele karakterlerden beğenip oyuna girsem de bunun meraklısı olanlar için detaylı bir özelleştirme ekranı olduğunu söyleyelim. Bununla beraber yetenek ağacı da çok kısa da olsa gösterildi. Ama gördüğüm kadarıyla 5 farklı ana kategoride hemen hemen 15 farklı yetenek mevcut. Açtığınız her bir yeteneğinde level sistemi var. Yani o yeteneği daha da geliştirebiliyorsunuz. Bununla beraber silah özelleştirme ve geliştirme de olacak oyunda. Bol miktarda bina ve üs yapma olayı da olacak. Keşfettiğimiz yerleri üs yapıp buralara görevliler atayabileceğiz. Merak ettiğim şey ise bu üsleri kurabilmek için sağdan soldan taş çakıl toplama işlemi nasıl olacak? Umarım öyle bir şey olmaz. Zira RPG oyun olmaktan çıkıp survival türüne döner, bu da beni fazlasıyla üzer. Sıkıcı detayları kenara bırakıp oyunda en çok yükseldiğim konuya gelelim. Uzay savaşları işte. Bu beni benden aldı. Yıllarını yazı tabanlı uzay savaş oyunu olan o game'e gömmiş biri olarak ben buna düşerim. Hem de fena düşerim. Ayrıca gezegen üstündeki aksiyondansa gökyüzündeki aksiyon çok daha tok duruyor. İmkanım olsa gemiden aşağı bile inmem. Bu arada uzay gemimizde özelleştirme ve geliştirme imkanımız var. Kısaca aklınıza ne geliyorsa oyunda mevcut desem yeridir. Gelelim son ve büyük detaya. Oyunda 100'den fazla galaksi sistemi ve 1000'den fazla gezegen olacakmış. 1000. Yazı ile 1000, rakam ile 1000. Peki neden? Neden ya, gerçekten neden? Mantıklı. Her bir insan bu 1000 gezegenin birbirinin aynısı olduğunu, olmak zorunda olduğunu anlar. Neden buna ihtiyaç duydular? Bunun bir örneği No Man's Skies'ta zaten yapıldı. Sen böylesine hiç kimsenin merak etmeyeceği 1000 gezegen koyacağına Star Wars Jedi Fallen Order'daki gibi 3-5 gezegen koysan da gerçekten onları keşfettiğimizi hissetsek çok daha iyi olmaz mıydı? Hem de ne iyi olurdu. Toparlayacak olursak Starfield kesinlikle çıktığı yıla damga vuracak. 2023 yılında çıkmasını beklemiyorum. En iyi ihtimal 2023'ün son çeyreğinde gelir diyorum. İlk gün Game Pass'e gelmesi de ayrıca takdire şayan bir hareket. 1000 gezegen abartısı ve silahlı aksiyon tedirginliğiyle, uzay savaşları ve gizemli atmosferinin heyecan vericiliğiyle ikilem kapışmasının galibinin kim olacağını oyun çıktığında hep beraber göreceğiz. Umarım herkesin sevebileceği, bugsız, hatasız, en önemlisi özgün bir oyun bizlerle olur. Şimdilik Starfield için söyleyeceklerim bu kadar. Bu haftalık da benden bu kadar. Hem bizleri desteklemek hem de motivasyonumuzu yükseltmek için kanala abone olmayı ve yorum yapmayı, Discord sunucumuza da gelip sohbetimize katılmayı, son olarak da açıklama kısmında linkini bulabileceğimiz podcastlerimizi dinlemeyi unutmayın. Hepinize iyi eğlenceler. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.